Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, kıymetli şeylerin badi heva yok olmaması, en parlak, en cazip şeylerin mesnetsiz solup gitmemesi, katlanılan meşakkatlerin, çekilen ıstırapların boşu boşuna olmaması ancak ahirete inanma sayesinde elde edilir. Dökülen terler, akıtılan kanlar, çekilen ıstıraplar, ahiretin mizan ve terazisiyle tartılmakla ancak kıymet kazanır. Nice emekler vardır ki dağları yerinden sökecek çaptadır. Fakat bu emeklere bir mükafat, bir karşılık verilmemiştir. Dağı yerinden sökecek, küre-i arzın hareket devrini değiştirecek, insanlığın kaderi üzerinde tesir edebilecek, en güçlü, en muktedir kimselerin hareketleri adeta boşuna gitmiştir. Bu hareketlerin boşa gitmemesi ancak ahiret sayesinde olacaktır. İç ıstırapları, bütün teessürler, telehhüfler ve hüzünler ancak ahiretle mükafata erecek ve kırık gönüller ancak ahirette tamir edilecek huzura kavuşacaklardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı düşünün. Beşerin en mümtaz varlığı, İnsanlığın daima kendisiyle iftihar ettiği iftihar tablosu fahri kainatı düşünün. Düşünün ki 60 küsür senelik hayatı içinde dünya zevki namına bir şey tadmadı. Düşünün ki Kisra'nın, Heraklius'un saraylarının bütün zinet ve debdebesi, İslam'ın hazinelerine aktığı dönemde dahi Resul-i Ekrem eteğini dünyanın tozuna toprağına bulaştırmadı. O sadece adeta bu dünyada ıstırap çekmek, bir hamile gibi büyük bir hakikati doğurmak için ıstırap çekti ama muttasıl ıstırap çekti. Aç durdu, susuz durdu, terkan içinde kaldı, cepheden cepheye koştu, içindeki büyük hakikati duyurmanın heyecanını yaşadı, sesi soluğu kesildi. Ne elde etti? Bu büyük ıstıraplı insan, bu insanlığın en büyük çilekeşi ne elde etti acaba? Onun bütün sahi ve gayretini hebaen mensur kabul etmemek, ancak onu ahiretin sultanı görmek sayesinde olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, 2 gün üst üste karnını doyuracak kadar hayatında yemek yemedi, sahabi anlatıyor. Değil 2 gün üst üste yemek yemek. Ebu Hüreyre yanına girdim diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın. Oturarak namaz kılıyordu. Otururken dahi ıstırap dökülüyordu kendisinden. Yanına sokuldum selamdan sonra. Hasta mısın ya Resulallah dedim. Kulağıma fısıldadı duyacağım şekilde. Elcu ya Ebu Hüreyre. Açım ya Ebu Hüreyre, onun için kalkamıyorum buyurdu. Gözyaşlarımı tutamadım. La tebki ya Ebu Hüreyre. Fe inne şiddetel azab la yusibul cai'a ferman etti. Ağlama Ebu Hüreyre. Kıyamette azabın şiddeti dünyada aç duran kimselere isabet etmez buyuruyordu. Badi hava mı gitti Resul-i Ekrem'in ıstırabı? Boşuna mı gitti açlığı ve susuzluğu? Mehalike göğüs gerenler, bela ve musibetleri merdiven merdiven aşanlar,
dağları devirenler, en büyük cihangirler, insanlığın efkar ve kalbini tenvir eden nebiler, çekmedikleri kalmadı ama gördükleri de olmadı. Öyleyse çektiklerinin karşılığını görecekleri bir alem gelecektir. Burada her sahi muhakkak neticesiyle sahi yapanın karşısına çıkacaktır. Ebu Übeyde İbnül Cerrah'a dikkat edin. Size Resul-i Ekrem'in tanıtması için de ümmetin emini diye tanıtılan Necran vefdi geldi. Ya Resulallah bize iyi bir adam gönder de dinimizi anlatsın. Ya Resulallah bize emin bir adam gönder. Kum ya Ebu Übeyde. Kum ya Ebu Übeyde, kalk Ebu Übeyde. Bu size bir emindir, hakkıyla emindir. Bu hakkıyla emindir. Vefd uzaklaşıyordu, Nebi'nin sesi geliyor arkadan. Bu hakkıyla emindir sesi geliyordu durmadan. Ebu Übeyde hakkıyla emindi. Halid Ömer tarafından azledilince Ebu Übeyde yerine kumandan olarak tayin edilmişti. Ama Yermuk gibi İslam tarihinde ciddi bir vaka olan, Romalılarla Müslümanlar arasında kazanma ve kaybetmenin kavgası olan bir vakada kumandan değişmesi demek her şeyin alt üst olması demekti. Ebu Übeyde'ye Hazreti Ömer'in emri geldi. Kumandan sensin, Halid senin emrinde bir neferdir. Vaka bitinceye kadar sesini çıkarmadı. Vaka bittikten sonra halifenin emridir. İster dinlersin ya Halid, isterse dinlemezsin. Aldığı nameyi öptü, başına koydu. Ya Ebu Übeyde niçin baştan bana söylemedin? Ne demek ya Halid? Senin ne olduğunu, vakanın ne olduğunu biliyoruz. Nasıl seni değiştirirdim ben o vakada? Ete-i Ömer'in ifadesiyle dünyanın tozuna toprağına bulaşmamış Ebu Übeyde. Ondan sonra bütün Şam önlerinde, Anadolu işlerine kadar İslam ordularının başkumandanı. Ömer son ziyaretinde Şam önlerinde ecnatla karşılaştı. Veba salgını da ortalığı kasıp kavuruyordu. Benim kardeşim nerede diye sordu. Kim senin kardeşin? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Ebu Übeyde dedi kardeşim. Çadırına götürdüklerinde Ömer gözyaşlarını tutamadı. Koca başkumandanın çadırının içinde sadece bir hasır vardı. Ve sadece bir oyun yiyecek kadar arpa unundan bir şey vardı. Kırbası vardı. Yayını okunu yapmakla meşguldü başkumandan. Ömer gözyaşlarını tutamadı. Ebu Übeyde dünya herkesi değiştirdi. Fakat senin karşında daima dünyayı mağlup gördüm. Seni değiştiremedi dediğini duyarız. Veba tırpanlıyordu ortalığı. Ömer ordudan ayrılırken seslendi Ebu Übeyde. Nereye ya Ömer? Nereye Allah'ın kaderinden kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Gazabından affına sığınıyorum demek gibi bir şey deyip vebadan uzaklaşıyordu. Ve sonra da Ebu Übeyde'ye mektup yazıyor. Mektubumu eline alır almaz derhal gel. Ömer'in Ebu Übeyde'ye ihtiyacı vardı. Resulün emin dedi, eminun hakkan dedi, tesbih gibi tekrar ettiği, böylece tavsif ettiği, göklerde adını anarken çınıltı ve inleme meydana getirdiği bu büyük insana ihtiyacı vardı. Namemi alır almaz derhal gel. Namenin arka tarafına çevirdi, Ebu Übeyde yazdı. Ya Ömer biliyorum, ben şu anda ordumun içinde ve huzur içindeyim. Veba hastalığının kasıp kavurduğu ordunun içinde teselli verici bir kumandan lazım. Biliyorum ki beni ordumdan uzaklaştırmak istiyorsun. Veba bana isabet etmesini istemiyorsun. Ama ben huzur içindeyim. Name Ömer'in eline geçince hıçkırıklarını tutamadı, ağladı. Ebu Übeyde öldü mü? Ölmedi fakat ölmek üzeredir buyurdu. Ebu Übeyde'nin sahi boşuna mı gidecek? Ağlayanların gözyaşları boşuna mı gidecek? Gönüllerini bir mızrap haline getiren, hak diye illeyen bütün insanların iç ıstırapları boşuna mı gidecek? Ceyhun olan gözyaşları boşuna mı gidecek? Eracif içinde canlı yaratan, en kıymetsiz şeyleri değerlendiren, en adi seslere cevap veren, en ehemmiyetsiz ve hakir arzuları isaf eden, Hazreti Allah Celle Celaluhu, Ebu Übeyde'nin sesine kulak vermeyecek mi? Ömer'in feryadını dinlemeyecek mi? Nebinin arzu ve isteklerini isaf etmeyecek mi? Yığın yığın çilekeşler,
yığın yığın mustaripler, yığın yığın hayatın yükünü sırtında taşımış, dağları devirmiş büyük dev insanlar, iç yapıları itibariyle cihanlara sığmayan bu büyükler sahi etmişler. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana sayinden başka ne vardır? Ve enne sa'yehu sevfe yura. O yaptığı sahi görecek, yaptığı sahinin neticesi ona gösterilecektir. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى. En âlâ şekilde, eksiksiz ve kusursuz, Mevla-i Müteal, sayeden herkesin sayının karşılığını ifa edecek, yerine getirecek, o talihli kimseleri mesut ve bahtiyar kılacaktır. Cenab-ı Hak kulağı sağır, gözü kör, aklı gözüne inmiş, her şeyi maddede arayan şu 20. asrın materyalist insanlarına bu hak ve hakikatları duyursun, ölümden sonraki hayata göre hayatlarını tanzim etme imkanlarını bahşetsin. Paslı vicdanlara, ölü duygulara Cenab-ı Hak huşşarlık ihsan eylesin. Ela inne ahsenel kelâmi ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'anu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun.